Türkiye'de trafik sadece bir ulaşım meselesi değil. Asıl soru şu: neden direksiyon başına geçen insanlar birkaç dakika içinde bambaşka birine dönüşüyor? Sabah sakin, kontrollü, hatta kibar olan biri, trafikte birkaç saniye içinde korna çalan, bağıran, hatta kavga eden birine dönüşebiliyor. Bu bir tesadüf değil. Bu bireysel bir öfke problemi de değil. Bu çok daha derin bir şeyin sonucu. Şimdi sert bir veriyle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam 1.313.359 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 183.000'i ölümlü ve yaralamalı, geri kalanı ise maddi hasarlı. Bu sadece bir istatistik değil, bu toplumun davranış kalıplarının somut çıktısı. Çünkü trafik kazalarının çoğunluğu teknik arızalardan değil, doğrudan insan davranışından kaynaklanır. Peki bu davranışın arkasında ne? İlk katman psikoloji. İnsan direksiyon başına geçtiğinde bir tür anonimlik zırhı giyer. Araç onun kimliğini gizler. Bu durum psikolojide de-individuation olarak bilinir. Yani kişi artık Ahmet ya da Ayşe değil, bir araçtır. Bu anonimlik hissi sorumluluk duygusunu azaltır. İnsan normalde yüz yüze söyleyemeyeceği şeyleri trafikte rahatlıkla söyler. Korna çalar, sıkıştırır, bağırır, küfreder ve daha fazlası. Çünkü karşısındaki artık bir insan değil, bir engeldir. Ama tabii ki bu arkadaşlar sadece psikolojik tarafı, bir de sosyolojik tarafı. Türkiye son 20-30 yılda ciddi bir ekonomik dönüşüm yaşadı. İnsanlar hızlı bir şekilde alt sınıftan üst sınıfa geçti. Ya da bazı insanlar diyelim. Eskiden yalnızca geleneksel üretim ve ticaretle zengin olunabiliyorken günümüzde teknoloji girişimciliği ve kripto para tüccarlığı yeni zengin sınıfları yarattı. Hazır kripto paradan bahsetmişken dünyanın en güvenilir borsası Maxi'nin güncel etkinliğinden de bahsedeyim. Şu an Maximize Beyond Infinity kampanyasıyla toplamda 10 milyon USDT'lik ödül dağıtılıyor. Bu kampanyada günlük işlem görevlerini tamamlayan kullanıcılar her çark çevirmede 2026 USDT'ye kadar bonus kazanma şansı yakalıyor. Günlük işlem hacmi sıralamasında üst sıralara çıkan kullanıcılar da ödül havuzundan pay alabiliyor ve gün birincisi 28.571 USDT'ye kadar ödül kazanabiliyor. 2 milyon USDT'ye kadar ödül en iyi performans gösteren takımlara ayrılmış. Ayrıca bireysel kar oranı yarışmasında başarılı olan kullanıcılara vadeli işlem bonusları ve XAUT yani altın destekli token ödülleri veriliyor. Birinci olan kullanıcı ise 200.000 USDT değerinde XAUT kazanabiliyor. Özellikle aktif trade yapanlar için Bitcoin ve Ethereum işlemlerinde çok düşük, bazı şartlarda sıfır komisyon avantajı da var. Katılmak için kampanya sayfasına gidip Register Now butonuna basmanız yeterli. Linki de açıklamaya bırakıyorum. Evet, konumuza dönelim. Peki bu zenginlik neler sağladı? Daha iyi arabalar, daha iyi evler, daha yüksek gelir, daha fazla statü. Ama burada arkadaşlar kritik bir kopukluk var. Ekonomik sermaye arttı ama kültürel sermaye aynı hızla artmadı. Bu noktada Pierre Bourdieu'nun yaklaşımı devreye giriyor. Bir insanın sahip olduğu parayla o parayı nasıl taşıdığı aynı şey değildir. Yani kişi lüks bir araca sahip olabilir ama o aracın gerektirdiği sosyal davranış kodlarına sahip olmayabilir. Bu da trafikte çok net bir şekilde görülür. İşte bu kodları eksik olanlar kuralları bir zorunluluk değil bir seçenek olarak algılarlar. Yani benim arabam daha iyi, ben bunu geçerim, ben bunu yaparım zihniyeti oluşur. Trafik bir ulaşım alanı olmaktan çok statü alanına dönüşür. Daha net bir şekilde anlatayım. Sadece birkaç yıl önce şehrin kenar mahallelerinde yaşayan, hem ailesinden hem de bölgedeki okullardan kötü ya da yetersiz eğitim almış, kendini geliştirememiş bir vatandaş. Bir şekilde ve genellikle kolay yoldan elde ettiği servet sayesinde orta ya da üst sınıfın yaşadığı bölgede bir gayrimenkul alıp taşınıyor. Evet, gelir düzeyi bu bölgede yaşayanlara uygun. Ancak kültürü değil, zaten kendini geliştirmek gibi bir derdi de yok. En az 2 nesildir iyi eğitim görmüş, belirli görgü kurallarını uygulamakta olan, daha açık ve daha iyi bir dünya görüşüne sahip insanların dünyasına biraz da geçmişindeki eziklikle ve ego yönetimi olmaksızın dalıveriyor. Sonuç haliyle tam bir sosyolojik felaket. Kültürel gelişim tamamlanmadan orta ve üst sınıfa hızlıca geçilmesi haliyle trafikte de kaosa, kavgaya ve kazalara sebep oluyor. Bu durumun diğer bir adı da anomidir. Emil Durkheim'in bu kavramı kuralların var olduğu ama içselleştirilemediği durumlar için kullanılır. Türkiye'de trafikte en sık duyduğun cümleleri düşün. Herkes böyle yapıyor. Bir şey olmaz. Ben yapmazsam enayi olurum. İşte bu tam olarak anomidir. Kurallar vardır ama bağlayıcılığı yoktur. Bu noktada insanlar kurallara uymayı bir erdem olarak değil, bir zayıflık olarak görmeye başlar. Trafikte yol vermek çoğu zaman nezaket değil, geri adım atmak olarak algılanır. Bu da bizi başka bir duruma götürür, bu da güç algısı. Türkiye'de trafikte hak kavramı çoğu zaman güçle karıştırılır. Haklı olmak değil, güçlü olmak önemlidir.
Daha agresifsen kazanırsın. Daha büyük arabaya sahipsen öncelik senindir. Daha çok korna çalarsan yol açılır. Bu yazılı olmayan ama herkesin hissettiği bir düzen yaratır. Ve bu düzenin en tehlikeli yanı şudur arkadaşlar: herkes aynı anda üstün olmaya çalışır. Bir diğer önemli konu da kamusal alan bilinci. Trafik aslında bir ortak alandır. Ama bu bilinç zayıf olduğunda trafik bir paylaşım alanı olmaktan çıkar, bireysel mücadele alanına dönüşür. Şeritler mesela paylaşılmaz, alınır. Yol verilmez, kapılır. Yaya geçidi bir hak değil, bir engel olarak görülür. Bu da empatiyi tamamen ortadan kaldırır. Bu süreçte bir başka faktör daha devreye girer. Bu da günlük hayatın birikmiş stresi. Trafik çoğu insan için günün en yoğun, en sıkışmış anıdır. İşe ya da eve yetişme telaşı, ekonomik baskılar, zaman kaybı hissi. Bunların hepsi direksiyon başında birikir. Ve trafik bu birikmiş stresin boşaldığı yer haline gelir. Yani trafikte gördüğün öfke çoğu zaman o anın değil, o günün hatta haftanın birikimidir. Bu tabloyu bir de şehirleşme biçimine eklemek gerekiyor. Türkiye'de yollar genişledi ama araç sayısı genişleyen yollara göre daha hızlı arttı. Alternatif ulaşım seçenekleri sınırlı kaldı. Bu da insanları mecburen aynı alanı paylaşmaya zorladı. Paylaşım zorunlu ama paylaşım kültürü zayıf olunca gerilim kaçınılmaz hale geldi. Bir başka önemli unsursa eğitim meselesi ama klasik anlamda değil. Trafik eğitimi çoğu zaman teknik bilgilerle sınırlı kalır. İşte tabelalar, kurallar, cezalar vesaire. Ama asıl eksik olan şey davranış eğitimi. Yani neden uymalıyım sorusunun cevabı verilmez. Kuralın arkasındaki etik ve toplumsal mantık öğretilmez. Bu yüzden kurallar hep dışsal kalır, içselleştirilmez. Bu noktada medya ve popüler kültürün etkisini de göz ardı etmemek gerekir arkadaşlar. Dizilerde, filmlerde ve sosyal medyada agresif kural tanımaz sürücüler cool ya da güçlü olarak gösterilir. Bu da özellikle genç sürücüler üzerinde bir davranış modellemesi yaratır. Bir diğer kritik konuysa denetim algısıdır. Eğer insanlar kurallara uymayanların cezalandırılmadığını düşünürse kuralların caydırıcılığı ortadan kalkar. Trafikte denetimin zayıf olduğu algısı oluştuğunda herkes kendi kuralını yazmaya başlar. Bu da bireysel düzenlerin çatışmasına yol açar. Yani trafikte gördüğümüz şey birbirine rakip yüzlerce düzenin çatışmasıdır. Bu durumu daha da derinleştiren bir başka faktör de zaman algısıdır. Türkiye'de zaman çoğu insan için planlanan değil, yetişilmeye çalışılan bir şeydir. İnsanlar trafikte kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışır. Bu da hız ihlallerini, riskli manevraları ve sabırsızlığı arttırır. Aslında kimse gerçekten zaman kazanmıyordur ama herkes kaybettiğini düşündüğü zamanı geri almaya çalışıyordur. Ayrıca toplumsal güven meselesi de kritik bir rol oynar. Şöyle ki, eğer bir toplumda insanlar birbirine güvenmiyorsa trafikte de güvenmez. Kimse kimsenin kurala uyacağına inanmaz. Bu yüzden herkes tetikte olur. Bu sürekli tetikte olma hissi de zihinsel yorgunluk yaratır ve en küçük hatada aşırı tepkiye dönüşür. Şimdi başa dönelim arkadaşlar. 2015 yılında 1.3 milyondan fazla kaza oldu dedik. Bu kazaların büyük kısmı insan hatasından kaynaklı. Ama daha doğrusu şu, mesele o insanı şekillendiren sistem. Türkiye'de trafik bir sonuçtur, sebep değil. Bu yüzden trafikte gördüğün her agresif hareket aslında daha büyük bir problemin küçük bir yansımasıdır. Ekonomik baskı, sosyal güvensizlik, kültürel uyumsuzluk, zayıf norm sistemi, eksik kamusal alan bilinci ve yetersiz denetim algısı hepsi trafikte birleşir. Ve ortaya şu çıkar: kuralların olduğu ama işlemediği, haklı olanın değil, güçlü olanın kazandığı, herkesin acele ettiği ama hiç kimsenin ilerleyemediği bir sistem. Son cümleyi net söyleyeyim. Türkiye'de trafik sorunu direksiyon başında başlamıyor. Direksiyon başında sadece görünür hale geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.